Dikkat dikkat! Corendon Sport Talks uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Gerçekten çok güzel bir şeydi ya. Hırsımı aldım onlardan. Bugün Türk güreşinin parlayan bir yıldızıyla birlikteyiz. Nesrin Baş'la birlikteyiz. Nesrin, bu madalya benim mi? Yelense çekersin dedi. Bu şekilde de güreşi başlatmış oldum. Şu an en büyük desteklim babam. Yani ben güreşi bırakmak istesem babam bıraktırmaz. Dedim ki ilk tuşumu vermeden Nesrin ikinci kez üst üste yine yeneceksin dedim. Kadının isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktu. Gizli gizli geliyordum, eve giriyordum antrenmandan sonra. Beşiktaş gerçekten çok güzel. Orada bir aile gibiyiz. Ya daha çok başarı elde etmek istiyorum. Antrenmanlarda yeri geldi ağladığımız günler oluyor. Arkadaşımızın hakkını yediler aslında yani. Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün Türk güreşinin parlayan bir yıldızıyla birlikteyiz. Nesrin Baş'la birlikteyiz. Hem Avrupa şampiyonu, hem 23 yaş altı dünya şampiyonu, hem de büyükler dünya ikincisi. Evet. Nesrin, bu madalya benim mi? O benim emeğim. Bu senin madalyan değil mi? Evet, o benim emeğim. Evet, emeğin. Sevgili izleyiciler, ben Atatürk'ün bir sözünü çok beğenirim. Hani ey Türk kadını diye başlar. Sen omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın diye. Gerçekten Nesrin de omuzlar üzerinde yükselmeye layık bir genç kızımız. Ben bu dünya ikinciliği madalyanı sana vereyim tekrar. Ve hikayemize başlayalım. Nesrin, Tokat, Turhal'ın bir köyü ve o köyünden dünya şampiyonasının kürsüsüne uzanan bir hikaye. Bize biraz anlatır mısın? Nasıl başardın sen bunları? Öncelikle güreşe nasıl başladığımı söyleyeyim size. Beden eğitimi öğretmenim Şenay Hoca sayesinde beni keşfetmesiyle güreşe başlamış oldum. Sen voleybol oynuyormuşsun galiba, Evet, değil mi? voleybol oynuyordum ama okullar arasında böyle çok böyle üst düzey değildi yani. Orada smaç çekiyordum ve smaç çekerken beden eğitimi öğretmenim beni fark etti. Dedik sen dedi ellerin büyük dedi. Bizim güreşte elense var. Bakayım ellerine. Kadına göre biraz. Benim ellerimden büyük mü? Evet, Tokat'ın Hemen. yöresinden geliyor. İyi elense çekersin dedi. Güreşte de yani kafadan bozarak bir hareket var. Elense diyoruz. İyi elense çekersin dedi. Bu şekilde de güreşi başlatmış oldu. Peki şeyden mi etkilendi acaba? Senin o smaç vururken Evet. gücünden mi etkilendi? Evet. Büyük ihtimal ondan etkilendi. Ondan etkilendi. Peki sonra başlıyorsun fakat baban karşı çıkıyor galiba. Evet, aslında ilk zamanlar babam izin veriyordu bana ama dışarıdaki insanlar yani uzaktan akrabalarımız falan diyordu ki kadından güreşçi mi olur, kadın spor mu yapar diye biraz babamın aklını karıştırmışlardı. O zaman biraz izin vermemiştim ama ilk Türkiye şampiyonasında raporla, yaşım tutmadığında raporla katıldım ve Türkiye'de Türkiye ikincisi oldum ilk şampiyonamda. Babamı aradım, dedim ki baba hani Türkiye ikincisi oldum. Babam bana inanmadı. Şu an biraz dünya şampiyonu olduğum için biraz şu an ufak geliyor ama ilk müsabakam ve ilk raporla Türkiye şampiyonasına katılıyorum ve Türkiye ikincisi oluyorum ve çok büyük başarı. Yani ben bile inanamadım. Babamı aradım, dedim ki baba hani Türkiye ikincisi oldum. Babam da bana inanamadı açıkçası. Gittim daha sonra işte sen dedi yapabiliyorsun. Devam et. Şu an en büyük desteklim babam. Yani ben güreşi bırakmak istesem babam bıraktırmaz. Ama en büyük başarılarından biri de herhalde şu olsa gerek. Kadından güreşçi mi olur? Evet, kesinlikle. Kızdan sporcu ya, mu olur? Kesinlikle. Yani evet. madalyadan önce yendiğin bu duygu için seni tebrik ediyorum. Kesinlikle evet ya. Çoğu yerlerde ya çok imkansızlıklarla, çok mücadeleyle geldim buralara gerçekten. Bana deseler ki sen ileride Avrupa Dünya Şampiyonu olacaksın asla inanmazdım. Ama benim bu hırsım, o zorlukları Yaşadığın yenmem. çevreyi biraz anlatır mısın? Daha doğrusu büyüdüğün çevreyi biraz anlatır mısın? Ya aslında Tokat'ım biraz daha böyle hani kadınlar biraz daha geri, Türkiye geneli böyle aslında. Kadınlar hani biraz daha geri planda kalıyoruz. Ama kadının isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. Yani ben çok şükür %100, istedim, %100. başardım, emek verdim ve nerelere geldim. Dünya şampiyonu oldum, Avrupa şampiyonu oldum Şimdi bir nasıl kadın olarak. bakıyorlar sana orada? Şu an diyorlar ki hani önce kadın güreş mi yapar diyenler şu an beni tebrik ediyor. İşte aferin, helal olsun, devam et böyle. Ülkemizi, Tokat'ımızı, Turhal'ımızı gururlandırıyorsun diyorlar. İşte bunun için çok önemlisiniz. Evet, kesinlikle. Yani siz kadınlar, siz kadın sporcular Türkiye'de kadın hareketinin en önemli unsurlarından, dinamiklerinden birisiniz. Evet. Çünkü Türkiye'de evet kadınlar bunu başarır. Kadınlar hatta sizden daha iyi başarır. Siz erkeklerden daha iyi başarır gibi bir duyguya yol açıyorsunuz. Galiba kadın milli takımı olarak güreşte erkek milli takımımızdan biraz daha başarılıyız değil mi? Evet, biraz daha başarılı ve güreş kadın takımı gerçekten büyük bir ivme kazandı. 2016 yılında biraz böyle hep bir yine geri plandaydık ama mesela
mesela Yasemin abla olsun, Buse abla olsun, Evin abla olsun. Bunlar bizim önümüzü açtı. Yani bu güreş şu an hani bu başarı elde ettiysek onların dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olarak hani elde ettiği başarılarla biz buralara geldik. Hani benim sayemde bize örnek olan güreşte rol model olan, hani rol model olarak gözüküyoruz. Genç kızlarımız şu an hani bize örnek alıyor, ablalarımıza örnek alıyor. Ben de Yasemin abla mesela olimpiyat üçüncüsü, Avrupa dünya şampiyonu, dile kolay 2 kez dünya şampiyonu, 7 kez Avrupa şampiyonu. Ben o en büyük örneğim de yani benim idolüm de Yasemin Adar. Yani benim önümü açtı. Dangal filmini izledin mi? Evet izledim. izledim. Netflix'te biliyorsun. Hı hı. Bir Hintli genç kızın nasıl başarıya ulaştığı Evet. ve azmini anlatan bir film. Babanı biraz etkilemiş galiba o Babam film. evet çok etkiledi. Bir de mesela benim ilk zamanlarda küçük kız kardeşimle güreşe gidiyordu. Beraber başladık aslında ama bazı imkansızlıktan dolayı kardeşim devam edemedi. Hani ben devam ettim. Babam da onu biraz örnek aldı. İşte onun da 2 tane kızı var ve güreş yapıyor. Benim de 2 kız kardeşimle beraber güreş yapıyoruz. Onu biraz daha örnek almıştı. Sürekli onu izliyor. İşte bana söyle sen de izle. Hani çok fedakar bir babası var. İkisini güreşçi yapıyor. Ve ben de öyle olmak istiyorum falan diyor bana. Peki annenin yaklaşımı nasıldı? Annem de ilk zamanlar sürekli hani arkamda oldu, desteklediler beni. Hiçbir zaman hani mesela ben gizli gizli antrenmanlara gittiğim günü biliyordum. Mesela o zamanlar hani babam biraz karşıydı tabii ama hani gizli gizli antrenmanlara gidiyordum. Hani arıyordum annemi, anne diyordum hani babam evde mi? O biraz karşıydı. Ondan sonra gizli gizli eve giriyordum antrenmandan sonra. Annemi arıyordum. Hani evdeyse giremiyordum tabii ve gizli gizli giriyordum evde. Evet Nesrin bir şey rica edeceğim. O madalyayı lütfen boynuna tak. Çünkü o madalyayı sen hani annenin ak sütü gibi helal etmişsin, helal kazanmışsın. O madalyanın 2 anlamı var söylediğim gibi. Bir, spor sahalarında kazandığın bir başarı. İkincisi de sosyolojik olarak Türkiye'de bütün kadınlara verdiğin o güzel mesaj. Biz kadınlar en iyisini yaparız, Evet, en güzelini kesinlikle. yaparız diye. Onun için o madalya senin boynunda kalsın. Peki, şimdi bir erkek sporu olarak görülür genelde daha Evet. çok. Güreş, gücün simgesidir bir anlamda. Erkek arkadaşlarından ya da erkeklerden sana nasıl bir yaklaşım geliyor bu güreşteki o gücünü, ezici üstünlüğünü falan görünce? Ne tür bir yaklaşım, ne tür bir espriler? Ya arkadaşlarımızla oturduğumuzda hani güreş dövüş sporu aslında yani beni dövebilir misin? İşte bana kargaşayla yaklaşabilir misin? Dövüşle yaklaşabilir misin diyor. Hani ben de diyorum ki sizi dövemem ama hani rakiplerimi gücüm yettiği kadar yeniyorum diyorum. Evet. Peki hiç erkeklerden hodri meydan daveti geliyor mu? Edenler oluyor aslında ama hani kadınla erkeğin gücü hiçbir zaman eşit değil Mutlaka, tabii ki. tabii. Yeri geldi bizim erkeklerle antrenman yaptığımız zamanlar oluyor. Bizi geliştiriyorlar açıkçası. Yani antrenman Şimdi yaptığımızda. idol olarak Yasemin'i gösterdin kendine Evet. ama hani ben genel olarak spora baktığın zaman erkeklerde çok takdir ettiğim bir sporcu var mı? Taha Akgül var. Şu an federasyon başkanımız. Evet. Onu çok takdir ediyorum. Güreşiyle, karakteriyle, başarısıyla gerçekten örnek alınacak biri. Olimpiyatlarda izlediğim Evet, çok olimpiyat örnek bir şampiyonumuz, sporcudur. evet. Evet, evet çok izledim Yani kendisini. inşallah ben de. onun başarılarını elde etmek için çabalıyoruz biz de. Turhal'dan İstanbul'a geliş hikayeni biraz dinleyelim. Beşiktaş'a geçiş hikayeni ve Beşiktaş'ın sana neler kattığını biraz konuşalım istersen. 2022 yılında Şenay Hocam, bizim şu anki Beşiktaş antrenörümüz Burhan Hoca ile konuşuyor. Hani Turhal'da bazı Şenay Hocan aynı zamanda senin okuldaki hocan. evet, beden Evet. eğitimi öğretmenimdi. Şimdi hani beni ilk güreşe başlatan hocam. Burhan Hoca ile konuşuyor. Hani kızların artık iyi bir seviyeye geldi. Artık bunların maddi olarak bir kazanç kazanmaları gerekiyor dedi. Ve Burhan Hoca'yı arıyor bir arkadaşımız vesilesiyle. Burhan Hoca da diyor ki tabii hani alalım biz de kızları. Bizim de hani önceden aslında Beşiktaş ilk kadın güreş Kızları takımıymış. derken kaç kız geldiniz buraya? 3 kız gelmiştik. Tokat üçümüz de. Turhal'dan. Evet, Tokat Turhal'dan. Aslında biz 5 kişi olarak başlamıştık Tokat Turhal'da. Şu an 3 kişi olarak devam ediyoruz ve onların da Avrupa'da, dünyada madalyaları var. Bu şekilde hani 2022 yılında Burhan Hoca'yla, Şenay Hoca'nın konuşmasıyla hani bir arkadaşımız vardı. Dedi ki kadın güreşi kuralım. Hani Burhan Hoca da dedi ki kuralım, hani alalım kızları ve biz artık onlarla ilgilenelim diye bu şekilde Beşiktaş'a geldik. Ne farklılaştırdı Beşiktaş'ta senin güreşini, sporunu? Ya Beşiktaş gerçekten çok güzel. Orada bir aile gibiyiz. Antrenmanlarımızı beraber yapıyoruz. Şu an mesela ailem benim Tokat'ta ama Burhan Hoca, Bulut Hoca, Soykan Hoca ve Haydar Hoca 4 tane hocamız var. Onlar bize hep sahip çıkıyor. Aile ortamı kurduk orada. Antrenmanlarımızda olsun, maddi manevi her zaman yanımızdalar ve Avrupa şampiyonu olduğumda ben o taraftarla birlikte olmak çok güzel bir şey. Hayalini kuruyordum önceden. Mesela hayalini bile kuramazdım mesela önce. Hı hı. Beşiktaş'ın önünden geçeceğim ve o tribünlerde tur atıyoruz biz. İşte orada taraftarlar falan fotoğraf falan çekilmiyor. O kadar güzel bir duygu ki yani onu orada tattım. Ya daha çok başarı elde etmek istiyorum. Çok güzel bir duygu o taraftarlarla. Peki okul devam ediyor mu, bitti Evet. mi? Yok, devam ediyorum. Beden eğitimi öğretmeni olarak ayrıyetten devam ediyorum. Evet, şimdi onu soracağım. Beden eğitimi öğretmeni bir bakıyorsunuz sınıfa giriyor. Hı hı.
içeride öğrenciler var ama gelen öğretmen dünya ikincisi bir öğretmen. Okula gittiğim zamanlarda çocuklar beni çok merak etmiş. Instagram'dan falan da çok yazdılar, işte hocam ne zaman geliyorsunuz? Tabii hiç cevap veremedim açıkçası. Çoğuna oradaki hocalarımız bana söyledi. Dedi ki hocam siz gelmeden isminiz geldi bize dedi. Hani çocuklar sizi çok merak ediyor. İlk okula gittiğim zamanlar çocuklar işte sınıfa gireceğim. Çocuklar ayağa kalkıp alkışladılar beni. Öyle mi? Hocam hoş geldiniz. İşte imza falan istiyorlar. İşte forma istiyorlar. Sizin gibi bir hocamız olduğu için çok mutluyuz, çok gururluyuz diyorlar. Hani biz de güreşe başlamak istiyoruz. Gördün mü nasıl bir şey Evet, başarmışsın? o kadar güzel bir şey başarmışım. Kendimle bir kez daha gurur duyuyorum böyle bir şey başardığım için. Evet. Peki Türkiye ikincisi olduğun zaman babanla o anını paylaşmışsın ama bir de o milli takım formasını giydiğin zaman ne hissettiğini merak ediyorum. İlk kez milli takıma seçiliyorsun ve Evet. milli formayla mindere çıkıyorsun. 2017 yılında ilk güreşe başladığımda 2017 yılında ve ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve miniklerdeydim. Orada Avrupa üçüncüsü oldum. Biz o zamanlar üçüncü olduğumuzda ve birinci olduğumuzda bayrağı dalgalandırıyoruz. Şampiyon olduğumuzda ve birinci olduğumuzda. Ben de üçüncü oldum ilk senemde ve bayrağı dalgalandırdım. O bayrağı dalgalandırmak o kadar güzel bir şey ki mesela biz antrenmanlarda yeri geldi ağladığımız günler oluyor. Nabzımız çok fazla yükseliyor. Çok Neden ağlıyorsunuz zorlanıyoruz. antrenmanlarda? Efendim? Acıdan mı ağlıyorsunuz? Acıdan ağlıyor. Çok zorlanıyoruz. Güreş erkek sporu ama hani kadınlar da yapabiliyor. Biliyoruz ama çok zorlanıyoruz. Yatmamız ayrı oluyor. Kalkmamız mesela beslenmemiz yeri geldi kilo düştüğümüz zamanlar oluyor. Mesela ben geçen sene 2024 Paris için 8 kilo düştüm. 68 yapıyordum normalde ama 62'ye düştüm. Hani olimpiyata gidebilmek için. Kilo düştüğümüz zamanlar oluyor. Antrenmanlar çok zorluyor. Zorladığı günler oluyor ama sonra o şampiyon olduğumuzda o Türk bayrağını o minderden sonra dalgalandırıyoruz. Şu an hani konuşamadım, çok duygulandım gerçekten. Sırf o zaferi, Türk bayrağını orada dalgalandırmak için uğraşıyoruz aslında. Ondan sonra o ağladığımız, verdiğimiz emek, çaba, uyuyamamak, yorgunluktan uyuyamadığımız zamanlar oluyor. Bayrağı dalgalandırdığımızda, İstiklal Marşımızı okuttuğumuzda bütün o acı, bütün emeklere değdiğini görüyoruz görüyorsun, yani. değil mi? Evet. Peki şöyle bir şey var. Güreş hep dediğimiz gibi bir güç sporu. Onun içinde de bir teknik yatar elbette ama genel olarak fiziksel bir gücü gerektirir öncelikle. Evet, kesinlikle. Ama bir taraftan da mental bir güce ihtiyacımız var. Bir maçı kaybediyorsun, bir turnuvayı kaybediyorsun. Evet. Nasıl kendine geliyorsun? Kendini nasıl tedavi edip yeniden o gücü kazanıyorsun? Bir Aslında- yöntemin var mı senin kendine özel? Yani her yenilgi bir tecrübedir aslında. Çünkü ben yenile bu başarılı elde ettiğimi düşünüyorum ki çoğu sporcu da öyle. Önemli olan asla vazgeçmemek aslında. Üstüne koyarak daha çok çalışmak. Mesela ben bir maçımda yenildiğimde bakıyorum. Maçımı izlemeyi sevmiyorum aslında ama izlemek zorundayım. Çünkü eksiğimi görmek zorundayım. Eksiğimi görmezsem, hani ileri devam etmezsem başarılı olamam zaten. Dünya şampiyonu olamam. Mesela yenildiğim çok oldu benim. Ama ben ne yaptım? Asla pes etmedim. Zaten pes etmeyi de sevmiyorum hiçbir zaman. Daha çok çalıştım, daha çok istedim. Peki şimdi dünya şampiyonasına hazırlanıyorsun, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorsun. Evet. Bana böyle rutin bir gününü anlatabilir misin Nesrin? Yani neler yaparsın beslenme ya da şampiyon öncesi mi beslenmeye dikkat edersin ya da tüm yıl boyunca mı beslenmeye dikkat edersin? Nasıl hazırlanırsın? Rutin bir günün nasıl geçer? Aslında biz 12 ayın 11'i kamplarda oluyoruz. Bir ayda 2 kez kampa gidiyoruz ve bu kampımız 15 gün oluyor. Kamp maçlarında daha çok dikkat ediyoruz. Uyumamıza, yatmamıza, kalkmamıza, beslenmemize. Çünkü dikkat etmek zorundayız. Sabah 7.30'da kalkıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Ondan sonra kahvaltı yapıyoruz. Sabah 10'da antrenmanımız oluyor. Antrenmanı yapıyoruz. Tekrardan 2 ile 4 arası dinlenmemiz oluyor. Uyuyoruz. Kalkıyoruz. Tekrardan 5'te antrenmanımız oluyor. 5'ten 7.30'a 8'e kadar antrenmana devam ediyoruz. Ekstra sonra yemeğe geçiyoruz. İşte 10.30 gibi, en geç 11 gibi uyumuş oluyoruz. Peki güreşte ne yaparsınız antrenmanda? Mesela bazen maç zamanlarında kondisyon çalışıyoruz. Mesela? Tek kol, kafa kol hızlılık çalışıyoruz açıkçası. Maçta güreş yapıyoruz. Mayolu güreş yaparız. Teknik yapıyoruz. Eksiğimiz neyse tekniği ekstra çalışıyoruz. Bazen eşli kuvvetimiz oluyor. Mesela rakibimizi alıyoruz. Dana bağı şeklinde kaldırıyoruz ya da çöküyoruz. El arabası. Ya farklı farklı hareketlerimiz var. Anladım. Bazen ağırlığa giriyoruz. Fitness yapıyoruz. Fitness yapıyorsunuz. Evet, yani çok yorgun olduğumuzda mesela maça yakında kilo ayarlama yapıyoruz. Mesela sportif falan oynuyoruz, basketbol gibi. Bütün kiloyu da korumak zorundasın Evet, değil kesinlikle. mi? Bütün yıl boyunca. Evet. Peki Los Angeles Olimpiyatları. Şimdi olimpiyat deyince gözün parlamaya başladı biraz. Evet, kesinlikle. Nesrin başı olimpiyatlarda görebilecek miyiz? İnşallah, çok istiyorum. Çünkü 2024 Paris Olimpiyatlarına katıldım ama benim için çok buruk geçti. Madalya alabilirdim ama bazı olumsuzluklar oldu. Ama Los Angeles'e gidip inşallah orada ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Nasip olursa inşallah. Önce kota alıp sonra gidip madalya almak istiyorum. Çok Rakiplerini istiyorum. izliyor musun? Evet, izliyorum rakiplerimi. Yani çok izliyorum. Çünkü rakibimizle güreştiğimizde ne yaptığını, ne yönden eksik olduğunu bilmemiz gerekiyor ki
ona göre atak yapalım. Hocayla birlikte mi izliyorsun yoksa yalnız mı Hocayla izliyorsun? birlikte izliyorum. Bazen yalnız izliyorum. Bazen mesela maçtan önce hoca bana söylüyor. Mesela tek ayağına dikkat et, tek ayağa dalış yapıyor. Ya da kafa kola dikkat et, kafa kol atıyor falan diye hocayla birlikte izliyoruz. Bazen tek izliyorum. Ben Nesin şeyi çok merak ediyorum. Hani konuşmanın başında, sohbetin başında da söylemiştim. Elense çekmek. Elense çekmek rakibe acı veren bir şey değil mi aynı zamanda? Yani evet, aslında biraz da sinir bozucu bir şey. Mesela rakibinle elense çektiğinde, mesela biri bana elense çektiğinde çok sinirleniyorum mesela. Öyle mi? Evet, rakibin sinirini bozuyorsun. Mesela dengesini bozduğunda hareket de yapabilirsin. Yani o elense çekmek bir anlamda hani futbolla ya da basketbolla karşılaştırdığımız zaman sayı yemek, gol yemek gibi bir şey Yani güreşte evet, bir sporcu elense çekerek açısından. puan alabilme şansın var yani aşağıdan Ya da moralini vurarak. bozma şansı Evet, var. çok sinir bozucu bir Her şey. güreşçi bozulur mu bu şeye elense çekme, yemeye? Yani tam. Sen de öyle galiba değil Evet. mi? Evet. Peki senin ellerinin bu büyüklüğü yani şey mi, bu elense için mi, rakibi daha kolay kavrayabilmek için mi senin için bir avantaj? Yani bilmiyorum, Tokat'ın genelinde genetikle olabilir. Mesela benim dedem de önceden güreş yapmış 1960-1950 yıllarında. Ben küçükken de hiperaktifmişim aslında. Böyle hiç yerinde duramıyormuşum. Belki ondan da kaynaklı. Bir de bizim yöremizde de hani böyle, benim annem de heybetli. Tam böyle Öyle mi? güreşçi Onun da şeyi elleri var. şey midir? Evet. Büyük müdür? Anneme evet. Biraz bizim yöremize de Has bir ait şey, olabilir. Has has. bir şey. Genetik de olabilir. Yani dedemden de geliyor olabilir. Ben hep basketbolcuların ya da voleybolcuların daha büyük elli olmasının avantajı olduğunu düşünürdüm ama güreşte ilk kez seninle öğreniyorum Evet, böyle. zamanında Taha Başkanımızın da elleri böyle büyükmüş. O da mesela söylüyor sürekli, ellerin büyük olduğu için güreş yapabiliyorum mesela diyor. Ben de hani biraz da onu düşünüyorum aklımda. Ben de hani Taha abi gibi böyle ellerin büyük olduğu için iyi güreştiğimi de düşünebiliyorum aslında. Bir şey soracağım. Bu kilo için özellikle tartıya çıktığınız zaman biraz fazla çıktığında direkt saunaya falan koşuyorsunuz değil mi? Sauna hiç girmedim ama yani giren sporcular da var. Sauna çok vücudu böyle eritiyor ve biraz böyle halsizlik yapıyor. Ya ben hiç saunaya girmedim açıkçası. Tercih de etmiyorum saunayı. Ama giren sporcular da Mecbur oluyor. kalıp Evet, girenler var mecbur tabii. kalıyor. Evet. Ki beslenme tarzın nedir? Protein Beslenme, mi, karbonhidrat mı, tam ya dengesi mi? o antrenmandan antrenmana değişiyor. Mesela çok kuvvet yaptığımızda karbonhidratı çok alırız ki o kaybettiğimiz antrenmanda karbonhidratları tekrar alalım diye. Ve yeri geldiğinde proteini çok fazla tükettiğimiz zaman oluyor. Ama kilo düştüğümüz zamanla karbonhidratı biraz daha böyle eksiltiyoruz ki hani biraz daha kilo azalsın Peki Nesrin, şeklinde. bana şeyi anlatır mısın? Şimdi bir turnuvaya gidiyorsun, örneğin olimpiyatlara gidiyorsun ya da dünya şampiyonasına gidiyorsun. Şimdi senin rakiplerin de var. Evet. Şimdi rakiplerinle kimi zaman kafede bir araya geliyorsun ya da karşılaşıyorsun. Kimi zaman yemekte bir araya geliyorsun, karşılaşıyorsun. Orada böyle müsabaka öncesi birbirinizi tartma, moralinizi bozma ya da onlara bir gövde gösterisi yapma gibi bir takım ihtiyaçlar hissediyor musunuz? Rakipleriniz ya da siz. Yani ben aslında çok öyle hissetmiyorum ama bazı rakiplerimle çok yakınım mesela. Çok sohbet ediyorum, konuşuyorum ama hani maçta tabii o yakın arkadaşımla da çıksam çok göz göze gelmiyoruz açıkçası. Yani bir kere dünya şampiyonasında çok yakın arkadaşımla, yani Japon arkadaşımla final yaptık. Mesela birbirimizin yüzüne asla bakmadık. Öyle mi? Evet, biraz da böyle ciddiyet bürünüyor ister istemez ama ondan sonra yine böyle yakın arkadaş oluyoruz Mindere tabii. çıkınca dostluk kayboluyor diyorsun. Kesinlikle, bu her yerde öyle. Doğru söylüyorsun. Şimdi sana böyle kısa sorular ve kısa cevaplar Tabii. bölümüne gideceğiz ve sana kısa sorular soracağım. Tek kelimeyle güreş. Yaşam felsefem diyebilirim. En unutamadığın maç? Olimpiyat 2024 Paris Olimpiyatları. Hangi maç ama? İlk maçım 2024 Paris Öyle mi? Olimpiyatları ilk Ayakların maçım. titriyordu değil mi? Evet. O heyecan, o atmosfer çok farklıydı ya. Peki en zorlu rakip? Son yaptığım Ukraynalı benim için. Kaybettiğin. Evet, kaybettim. Dünya şampiyonasında. Evet ya, çok yakındım aslında kemere. Çok da istiyordum o kemeri ama nasip olmadı bu sefer dünya şampiyonu olmak. İnşallah, yani kendime söz verdim. O dünya şampiyonu da olacağım büyüklerde ve o kemeri de takacağım inşallah belime. İnşallah. Peki güreşçi olmasaydın ne yapmak isterdin? Ya aslında ben küçükken de beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum. Belki beden eğitimi öğretmenliğe yönelirdim yine aynı şekilde güreş yapmasam. Avrupa şampiyonluğu mu? Dünya ikinciliği mi? Dünya ikinciliği biraz daha üst düzey aslında. Çünkü büyüklerde bir de Avrupa şampiyonluğum da var. Ama Avrupa şampiyonu olduğumuzda bayrağı dalgalandırıyoruz aslında. Bence Avrupa şampiyonluğu ya. Bayrağı dalgalandırdığım İstiklal için. Marşı nerede çalınıyorsa orası. Evet, kesinlikle. Peki şimdi çok seyahat ediyorsun anladığım Evet. kadarıyla değil mi? Uçak yolculuğunu sever misin? Yani sevmiyordum aslında ama sevmek zorundayım artık. Çünkü sürekli bir seyahatteyiz, sürekli bir uçaktayız. O yüzden sevmeye başladım. Nerede oturmayı seversin? Cam kenarı mı, koridor mu? Cam kenarı. Cam kenarı. Daha çok seviyorum. Ben
Ben koridorcuyum. Şimdi Bükreş, Corendon'un Avrupa'daki uçuş noktalarından biri. Bu şehirde Avrupa şampiyonu oldu. Düdük çalıyor, elin havaya kalkıyor. O anda Bükreş'tesin. Sen ne hissettin? Bükreş'te Avrupa şampiyonu olduğumda aslında rakibim de Romanyalıydı ve çok fazla taraftarları vardı. Tribün böyle inliyordu Romanya diye. Ondan önce de bir tane bizim Türk maçımız vardı. Orada arkadaşımızın hakkını yediler aslında. Yani yenebilirdi aslında o rakibini. Ondan çok etkilenmiştim. Dedim ki hani Nesrin onun hakkını yediler ama sen hakkını yedirmeden şampiyon olacaksın ve yeneceksin rakibini dedim kendi içimde. Çünkü çok üzülmüştü. Biraz etkileniyoruz arkadaşımız. Takım arkadaşımız sonuçta hani ter döktüğümüz antrenman aldığımız arkadaşlarımız. Kendi içimde biraz böyle hırs yaptım. Dedim ki Nesin hiçbir şekilde hani tribünlere aldırış etmiyorsun ve bunun sonunda Türk bayrağını dalgalandıracaksın ve İstiklal Marşı'nı okutacaksın. Bunun için sonuna kadar savaşacaksın ve ben ilk devrede rakibimi tuş etmiştim aslında ama süre bitmişti. Hani böyle sevindim hani şampiyon oldum falan böyle hatta bir videom var. Böyle o kadar çok seviniyorum ki çıldırıyorum açıkçası şampiyon olduğum için. Çünkü ilk büyüklerde finalim ve ilk şampiyonluğum. İlk devre bitti sonra tekrardan hani daha çok sinirlendim. Dedim ki ilk tuşumu vermediler. Neyse ikinci kez üst üste yine yeneceksin dedim. Ondan sonra bu sefer puanla yendim 5-1. Dedim ki hani bunlar bu şekilde haksızlık yapıyorsa neyse sen hakkını şampiyon olarak vereceksin dedim ve şampiyon oldum orada. İstiklal Marşı'mızı bayrağımı zirveye taşıdım. Gerçekten çok çok güzel bir şeydi ya. Hırsımı aldım onlardan. Evet, yani bir sporcuda belki de olması gereken en önemli özellik sende. O hırs ve yenildiğin halde Evet. asla bırakmamak. Asla bırakmamak. Kesinlikle. O bir sporcunun sahip olması gereken en önemli özellik. Sende fazlasıyla var. Şimdi çok gençsin. Bu soruyu sana sormak ne kadar doğru olacak emin değilim. 23 yaşındasın henüz daha. Her sporcunun kariyeri var. Bir yükseliş anı var. Ya Nesrin artık sen dünyanın en önemli güreşçilerinden biri olmaya doğru gidiyorsun. Bak işte dediğin o yükseliş anın neresi? 2004 Paris Olimpiyatlarına gitmem, yükseliş ya da 2024 ilk kez- diyelim. Evet, 2004 değil. 2024. Sen daha doğmamıştın. Yok 2 yaşındaydın o zaman. Evet, 2024'te. Bir de ben aslında 2 kez dünya şampiyonu olduğumda da diyebilirim. Çünkü bir tarih yazdım. 23 yaş altında. Evet, 23 yaşında ilk kez üst üste dünya şampiyonu oldum. Orada bir ilk tarih yazdım ve oradan sonra yükseldiğimi düşünüyorum ben. Şimdi bir uçak yolculuğuna benzetiyoruz ya. Bir uçuş zamanım var, bir yükseliş zamanım var. Evet. Uçakların başına her zaman gelebilen bir de türbülans zamanım var. Yani böyle kariyerinin sallantıda olduğunu hissettiğin, ya eyvah ne oluyor bana, acaba başaramayacak mıyım dediğin bir an var mı? Oldu mu hiç? Avrupa'da 3 olduğumda sanırım. Yani, Bronz kazandığında. Evet, bronz kazandığımda olmuştu böyle bir gel gitler dedim Nesin herhalde yapamayacaksın. Düşecek misin artık? Mesela geçen sene uyumuştu dünya finalinde dedim hani o zaman kilo düşmüştüm tekrardan 68 yaptım ve şampiyon olamadım. Ya, 3. kez dünya şampiyonu olsun tekrardan bir tarih yazacaktım. Dedim hani Nesin artık yapamayacaksın herhalde. Bir de kilo düştüm hani vücudum böyle biraz gel gitiydi hani çok hazır hissetmiyordum kendimi. O zaman diyebilirim böyle. Zaten biz her yenildiğimizde güreşi bırakıyoruz Öyle mi? aslında ama aynen. Ama o tabii ki lafta yani hiçbir zaman bırakmıyorum yani hiçbir zaman pes etmiyorum. Her zaman daha çok üstüne koyarak çalışmaya başlıyorum. Nesrin, seni iki şey için özellikle tebrik ediyorum. Bir, Teşekkür kazandığın ederim. madalyalar ve dinlettiğin o ulusal marşımız için. İkincisi, bu kadınlar erkeklerden daha güzelini başarırlar dedirtebildiğin için. Kesinlikle evet. Yani Turhallılara ve Turhal'daki bütün kadınlara, aslında Türkiye'deki bütün kadınlara, o kadınlar adına ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ki ederim. varsın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Sağ ol. teşekkür ederim. Görüşmek üzere.